Cebinizden parasını verdiğiniz, faturası adınıza kesilen bir şey aslında sizin değilse o parayı kime verdiniz? Şu butona iyi bakın. İnternet tarihinin en büyük yalanı işte bu iki kelimede gizli. Satın al. Eskiden bir şey için para ödediğinizde o şey sizindi. Babanızın aldığı o eski kaset çalar, dedenizin traktörü ya da çocukken aldığınız o fiziksel oyunlar. Onları kırabilir, tamir edebilir, boyayabilir, hatta yıllar sonra birine satabilirdiniz. Roma hukukundan beri mülkiyet buydu. Kullan, yararlan, yok et. Senin malın, senin kararın. Ama bugün cüzdanınızdan binlerce lira çıkmasına rağmen aslında hiçbir şeye sahip değilsiniz. Kütüphanenizdeki oyunlar sadece uzun süreli bir kiralama. Arabanızın koltuk ısıtması, aylık abonelik parası ödemezseniz donanım orada olsa bile çalışmıyor. Eviniz artık bir yatırım aracı değil, küresel şirketlerin portföyü. Bugün size kapitalizmin nasıl şekil değiştirdiğini anlatacağım. Tekno-feodalizm çağına hoş geldiniz. Burada siz müşteri değilsiniz. Siz dijital tarlalarda çalışan ve bunun karşılığında sadece erişim hakkı kazanan modern köylülersiniz. Ve işin kötüsü ne biliyor musunuz? Türkiye'deki sanayi ustası kültürü bile bu sistemi kurtarmaya yetmeyebilir. Hazırsanız mülkiyetin ölümü ilanını okumaya başlayalım. 2024 yılında Ubisoft popüler yarış oyunu The Crew'un fişini çekti. Ama sadece sunucuları kapatmakla kalmadılar. İnsanların parasını verip satın aldığı, kütüphanelerinde duran oyunu sildiler. Düşünün, eve geliyorsunuz ve kitaplığınızdaki parayla aldığınız kitabı yayın evi gelip gizlice geri almış. Hırsızlık dersiniz değil mi? Dijital dünyada buna lisans iptali deniyor. O hiç okumadan kabul et dediğimiz sözleşmeler var ya, İşte orada aslında ruhunuzu değil ama mülkiyet hakkınızı devrediyorsunuz. Sony, PlayStation kütüphanesinden Discovery içeriklerini sildiğinde binlerce dolar harcayan kullanıcılar bir sabah uyandı ve sahip oldukları filmlerin buharlaştığını gördü. Amerika'da Kaliforniya eyaleti bu duruma dayanamadı ve yeni bir yasa çıkardı. Artık firmalar eğer size tam mülkiyet vermiyorsa satın al butonu kullanamayacaktı. Lisansla demek zorundaydılar. Türkiye'ye gelelim. Tasarımcılar, video editörleri ve hobi için uğraşanlar. Adobe'un fiyat politikasına isyan eden tweetleri hatırlarsınız. Eskiden Photoshop'u bir kez alırdınız, 5 yıl kullanırdınız. Şimdi abonelik ekonomisi yani subscription economy denilen canavar devreye girdi. Adobe Creative Cloud fiyatlarına gelen %300 zamlar aslında size şunu diyor: paran yoksa mesleğini yapamazsın ya da hobi edinemezsin. Bu modelin adı SaaS yani Everything as a Service. Türkçesi hizmet olarak her şey. Şirketler artık size ürün satıp bir kere para kazanmak istemiyor. Sizi ömür boyu kendilerine bağlayan birer abonelik kaynağı olarak görüyorlar. Yazılımda başladılar ama durmadılar. Şimdi sıra fiziksel dünyada. Bir araba aldığınızı hayal edin. Parasını ödemişsiniz, ruhsatı sizde. Arabanın içinde koltuk ısıtma rezistansları fabrikada takılmış, kabloları çekilmiş. Ama düğmeye bastığınızda çalışmıyor. Neden? Çünkü BMW'ye aylık 18 dolar kilit kaldırma bedeli ödemediniz. Bu olay Temmuz 2022'de patladı ve BMW gelen tepkiler üzerine 2023'ün sonlarına doğru geri adım atmak zorunda kaldı. Ama bu bizim açımızdan bir zafer değil. Sadece BMW açısından taktiksel bir geri çekilme. Çünkü piyasada başka birçok alanda şirketler bizi abonelik sistemine alıştırmaya çalışıyor. Şu an bu videoyu izlerken bir düşünün. Aylık kaç farklı yere erişim ücreti ödüyorsunuz? Spotify, Netflix, iCloud, oyun abonelikleri, toplamda kaç tane olduklarını saymayı bıraktıysanız mülkiyetsizleşme evresini tamamlamış olabilirsiniz. En çok hangisinin sizi sömürdüğünü hissettiğinizi yorumlarda tartışalım. Bu abonelik mantığını HP yazıcılardan tanıyoruz aslında. Mürekkep aboneliğiniz bittiğinde kartuş dolu olsa bile yazıcı kendini kilitliyor. Mülkiyetin en temel kuralı olan eşya üzerinde tasarruf hakkı yani Dominion bir yazılım koduyla elinizden alınıyor. Daha da ileri seviye bir örnek vereyim. Traktörler. John Deere dünyanın en büyük tarım makinesi üreticisi. Çiftçiler milyonlarca lira verip bu devasa makineleri alıyor. Ama traktör tarlada bozulduğunda kaputu açıp tamir etmeleri yasak. Yazılım kilitli. Sadece yetkili servis gelip büyülü bir tabletle kilidi açabilir. Servis gelene kadar hasat çürüyor mu şirketin umrunda değil.
Peki çiftçiler ne yaptı? İşte burası çok ilginç. Amerikan çiftçileri traktörlerini tamir edebilmek için Ukraynalı bazı yazılımcılardan arka kapısı açılmış, kırılmış traktör yazılımı satın almaya başladı. Düşünün, kendi malınızı kullanabilmek için yasaların etrafından dolaşmak zorundasınız. Buna onarım hakkı yani right to repair mücadelesi deniyor. Türkiye'de hallederiz Kadir Usta kültürü vardır. Bilirsiniz. Sanayiye gidersiniz, usta motora kulağını dayar, bir parçayı ya da bozulan sigortayı değiştirir ve sorunu çözer. Bu durum telefon sektöründe farklı bir sorunla karşımıza çıkıyor. Apple'ın parça eşleştirme yani parts pairing dediği bir sistemle bu kültürde yok ediliyor. iPhone'unuzun ekranı kırıldı ve orijinal başka bir iPhone ekranı taktınız diyelim. Telefon çalışmıyor ya da Face ID bozuluyor. Neden? Çünkü anakart bu ekran bana tanımlı değil diyor. Yakında sanayideki ustanın elindeki anahtar takımı işe yaramayacak. Çünkü sorun vidada değil. O vidayı sıkmana izin vermeyen kod satırlarında. Neyse ki Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliği uyum yasalarıyla Türkiye'de de onarım hakkı üzerine çalışmalar başladı. Ama teknoloji hukuktan çok daha hızlı ilerliyor. Bu hızlı dünyada sorun sadece traktörünüzü ya da telefonunuzu tamir edememek değil. Sorun tüm bunları yaşarken güvende hissettiğiniz evlerinizin de bazı şirketlerin radarına girmesi. Bu şirketler başınızı sokacak bir yuva sahibi olmanızı bile sistemsel olarak engellemeye çalışıyor. Şimdi gelin ölçeği büyütelim ve sadece cihazlarımızı değil, hayatlarımızı da kiraladığımız o noktanın ne olduğuna bakalım. İnternette mutlaka görmüşsünüzdür. 2030'da hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Bu söz Dünya Ekonomik Forumu'nun bir videosundan çıktı. Ve büyük sıfırlama yani Great Reset komplo teorilerinin babası oldu. Komplo teorisyenleri bunun gizli bir plan olduğunu söylüyor. Ben size daha korkunç bir şey söyleyeyim. Bu bir plan değil, bu zaten gerçekleşen bir iş modeli. Ve arkasında gizli örgütler değil, borsa şirketleri var. Bunun için Amerika'daki BlackRock şirketine bakalım. BlackRock doğrudan insanların yaşadığı mahalledeki evleri almıyor olabilir. Ama finanse ettiği devasa şirketler ki biz bunlara kurumsal toplayıcılar diyoruz, Amerika'da bazı mahalledeki evlerin %25'ini topladı bile. Amaçları ne biliyor musunuz? Build to rent yani kiralamak için inşa et. Eskiden müteahhit evi yapar ve satardı. Şimdi ise şirketler neden satıp bir kere para kazanayım, kiraya verip sonsuza kadar para kazanabilirim diyor. Bu Amerika'nın sorunu demeyin. Türkiye'de de Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği erişilebilir konut adı altında benzer bir modeli tartışıyor. Arsa maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yeni modeller üzerinde çalışılıyor. Önerilen sistemde kamu arazileri 49 yıllığına şirketlere devredilecek, Türkiye'de konut maliyetinin %50'sini oluşturan arsa payı sıfırlanacak. Ama bir şartla, bu evler asla satılamayacak, sadece kiralık kalacak. Yani artık sadece dijital oyunlarınızın değil, başınızı soktuğunuz evin bile lisans süresi olacak. Bu ne demek? Ev sahibi olma rüyasının sonu demek. Dedeniz tek maaşla ev aldı, babanız krediyle zorlandı, siz ise artık sadece kiracı olmaya adaysınız. Feodalizm demiştik ya hani. İşte topraksız köylüler geri döndü. Tek fark lordunuzun bir şatoda değil, bir plazada oturması. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis buna teknofeodalizm diyor. Teori şu: Amazon veya Trendyol bir piyasa değildir. Orası bir derebeyliktir. Piyasada rekabet vardır. Amazon'da ise algoritma ne derse o olur. Satıcılar Amazon dükkanında satış yapabilmek için kira yani komisyon öder. Biz kullanıcılar ise biz daha da kötüyüz. Biz dijital köylüleriz. Şu an bu videoyu izlerken, yorum yazarken, beğenirken veya abone olurken YouTube'un algoritmasını besliyorsunuz. Bedavaya çalışıyorsunuz. Sizin veriniz onların sermayesi. Yanis'in dediği gibi artık kar değil rant peşindeler. Ama burada devasa bir kobra etkisi devreye giriyor. Şirketler her ay cebimizden düzenli para almak için mülkiyeti öldürürken aslında sadık müşteri kavramını da öldürüyorlar. Kısa vadeli kar hedefi uzun vadede sistemi çökerten bir hataya dönüşüyor. Peki hiçbir şeye sahip olmayacağız ve mutsuz mu olacağız? Durum karanlık görünüyor ama umutsuz değil. Farkındalık direnişin ilk adımıdır. 1. Bilinçli tüketim. Satın al butonuna basarken aslında ne aldığınızı bilin. Dijital oyunları GOG.com gibi size mülkiyet yani DRM free veren yerlerden almaya çalışın. 2. Onarım hakkını destekleyin. Cihazlarınızı tamir ettirin.
Tamir edilebilirlik skoru yüksek ürünleri tercih edin. Türkiye'de tüketici hakem heyetlerini kullanmaktan çekinmeyin. 3. Ses çıkarın. Stop Killing Games inisiyatifi gibi küresel hareketler oyunların öldürülmesini engellemek için yasa teklifleri hazırlıyor. Bu dilekçeleri imzalayın. Mülkiyet sadece bir eşyaya sahip olmak değildir. Mülkiyet özgürlüktür. Kendi hayatınız üzerinde söz sahibi olmaktır. Eğer sahip olduğunuz şeyler üzerinde kontrolünüz yoksa onlar size sahip olur. Bir sonraki aboneliğinizi başlatırken kendinize şunu sorun. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa sadece beni mi bağlıyorlar? Çünkü bir sistem sadece rakamları ve abonelikleri düzeltmeye odaklanıp insanı ve mülkiyeti unutursa o sistem kendi sonunu hazırlar. Şirketlerin ve devletlerin iyileştirme yaparken her şeyi nasıl daha kötü hale getirdiğini, yani o meşhur kobra etkisini henüz izlemediyseniz sizi şu an ekranda çıkan videoma bekliyorum. Geleceğimizin nasıl kiralanabileceğini gördük. Sıra kuralların nasıl bozulduğunu anlamakta.